1861 yılında yayımlanan Büyük Umutlar, Charles Dickens'ın toplumsal sınıf, masumiyet ve umut temaları etrafında kurduğu bir romandır. Hikaye, küçük yaşta hayatın ağırlığıyla yüzleşen Pip'in iç dünyasında başlayan uzun bir yolculuğu anlatır. Asıl adı Philip Pirrip olan Pip, anne ve babasını kaybetmiş, ablası tarafından büyütülen yoksul bir çocuktur. En büyük destekçisi, köyün iyi yürekli demircisi Joe Gargery'dir. Dickens, bu küçük İngiliz kasabasını dönemin sınıf ayrımı ve fakirliğini göstermek için güçlü bir fon olarak kullanır. Pip'in hayatı bir gece mezarlıkta kaçak bir mahkumla karşılaşmasıyla değişir. Mahkum ondan yiyecek ve bir eye ister. Korkuya rağmen Pip yardım eder. Bu sahne, romanın kader temasının ilk halkasıdır. Küçük bir iyiliğin yıllar sonra neleri tetikleyeceğini henüz kimse bilmez. Kasvetli bir malikanede yaşayan Bayan Havisham, yıllar önce düğün günü terk edilmiştir. Evi durdurulmuş bir zamanın içindedir. Pip'i davet eder ve onu evlatlığı Estella ile tanıştırır. Estella'nın soğukluğu ve kibri, Pip'in içinde hem hayranlık hem aşağılık duygusu yaratır. Pip, Estella'ya duyduğu hislerle birlikte kendi hayatının yetersiz olduğunu düşünmeye başlar. Demirci olmak istemez. Dickens burada toplumun alt sınıflarına duyulan ön yargıları ve yükselme arzusunun insan psikolojisindeki etkisini işler. Bir gün Pip'e bilinmeyen bir bağışçıdan büyük bir servet kaldığı haber verilir. Londra'ya gidip bir beyefendi olması istenir. Pip bu servetin Bayan Havisham tarafından verildiğini sanır. Böylece kaderine yön veren gölgeli bir elin izinde yepyeni bir hayata adım atar. Londra'da Pip, Herbert Puckett'le birlikte yaşar ve avukatı Bay Jaggers'ın rehberliğinde toplumun üst sınıfı içine karışır. Dickens, Londra'yı gösterişli ama içi boş bir toplum eleştirisi olarak resmeder. Joe, Pip'i ziyaret ettiğinde, Pip artık eski dostuna karşı utanç verici bir mesafe koyar. Romanın en kırıcı anlarından biri olan bu sahne, sınıf atlamanın insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü acı bir dille anlatır. Pip, servetinin gerçek kaynağını öğrenir. Bir zamanlar mezarlıkta yardım ettiği kaçak mahkum Abel Magwitch. Bu gerçeği öğrendiğinde şoke olur. Dickens burada büyük umutların çoğu zaman yanlış temellere dayandığını gösterir. Magwitch yeniden tutuklanır ve ağır yaralanır. Pip ona son anlarında sadakatle eşlik eder. Bu hem Pip'in içsel dönüşümüdür hem de romanın ahlaki merkezidir. Gerçek değer statüde değil, bağlılık ve vicdandadır. Estella mutsuz bir evlilik geçirmiş ve büyük acılar yaşamıştır. Yıllar sonra Pip köyüne döndüğünde Estella ile karşılaşır. Artık ikisi de değişmiştir. Geçmiş kırgınlıklarını geride bırakarak dostça konuşurlar. Dickens'ın revize edilmiş sonu bu sahneyi daha umutlu bir tonda bırakır. 656 sayfalık bu dev eser, yoksulluğun, sınıf hırsının, toplumsal önyargıların ve kişisel pişmanlıkların arasından büyümeyi anlatan güçlü bir romandır. Dickens, insanın kendini bulma sürecini yalnızca kaderin döndüğü büyük çarklarda değil, yaptığı küçük iyiliklerde saklı olduğunu göstererek tamamlar.